Zamanın İskenderi. Göktürklerin sesi. O, bozkırın yüreğinden doğan fırtınaydı. O, İslam'ın askeri. Benim hükmümde korku değil, nizam vardır. Tarih sadece kitaplarda yazmaz, bazen ekranlarda yeniden yazılır. Kılıç şakırtılarını, nal seslerini ve cihan imparatorlarının nefes kesen hikayelerini özleyenler toplanın. Bu sezon ve önümüzdeki dönemde ekranlar adeta bir savaş alanına dönecek. Orta Asya'nın bozkırlarından Osmanlı'nın zirvesine, İslam tarihinin en büyük komutanından Türk mitolojisinin köklerine kadar uzanan dev yapımlar geliyor. Bazıları yıllardır bekleniyor, bazıları ise sessiz sedasız ama gümbür gümbür geliyor. Bu videoda isimleriyle bile tüyleri diken diken eden, keşke hemen başlasa diyeceğiniz 5 yeni tarih dizisini inceliyoruz. Listemize 5 numaradan giriş yapan, Türk tarihinin en köklü dönemini ve bozkırın o mistik atmosferini sinematik bir dille karşımıza getirecek olan İlk Göktürk, Ön Söz. Konusu Göktürk Devleti'nin kuruluş mücadelesi. Film iki kardeş Bumin Kağan ve İstemi Kağan'ın liderliğinde Birleşik Türk boylarının Göktürk adını tarihte ilk kez kullanan bağımsız devleti kurmasını anlatacak. Hikaye tarihsel kaynaklardan esinlenerek kurgulanıyor. 6. yüzyılda sadece 200 bin nüfusa sahip dağınık Türk boylarının komşu imparatorluklara Çin, İran, Roma'ya karşı direnişi öne çıkıyor. İlk bölüm Ön Söz adıyla Göktürk Devleti'nin kuruluşunu konu alırken, izleyen bölümler Kürşat İsyanı gibi sonraki dönemleri ve nihayet imparatorluğun son dönemini işleyecek. İlk Göktürk projesi, güncel haberlere göre toplamda 3 bölümden oluşan bir proje şeklinde yayınlanacak. Ağustos 2025'te yayınlanan habere göre, yapımın artık HBO Max için hazırlanan bir dizi serisi şeklinde sunulacağını belirtiyor. Buna göre İlk Göktürk Ön Söz dizisi HBO Max, Türkiye'de 2026 yılının ilk aylarında yayınlanacak. Alper Çağlar'ın son verdiği röportaja göre projenin 3 bölümlü bir yapı olacağı ve ilk kısmının Ön Söz adını taşıyacağı kesinleşmiş durumda. HBO Max yetkilileri projenin başarısı durumunda uzun soluklu bir seriye dönüşebileceğine de dikkat çekti. Epik anlatımı Game of Thrones ve Yüzüklerin Efendisi'ne benzeterek gerekmesi halinde yeni sezonlar ve spin-off'lar yapılabileceği öngörüldü. Alper Çağlar, önceki açıklamalarında projenin Göktürk Üçlemesi adı altında bir film serisi olarak başladığını belirtmişti. Erken planlara göre ilk Göktürk'ten sonra 40 Göktürk ve Son Göktürk adlarında 2 devam filmi daha çekecek. Böylece Göktürk Devleti'nin kuruluşu, Kürşat ve 40 Çerisi efsanesi ile Kutluk Kağan dönemi anlatılacaktı. Güncel durumda bu plan 3 bölümlük HBO Max serisi artı final filmine evrilmiş görünüyor. Yine de projeyi destekleyen kaynaklara göre bütün serinin ardışık bölümler halinde gelmeye devam etmesi bekleniyor. Alper Çağlar'ın uzun yıllardır üzerinde titizlikle çalıştığı İlk Göktürk Ön Söz, Türk sinemasında şimdiye dek benzeri pek görülmemiş bir dönemi ele alıyor. Hem tarihsel derinliğiyle hem de dev prodüksiyonuyla dikkat çeken bu yapım, Türklerin ilk defa adını tarihe yazdırdığı Göktürk İmparatorluğu'nun doğuşunu konu alıyor. Bu durum, daha filmi vizyona girmeden bile seyircinin beklentilerini zirveye taşıdı. 4 numarada ise sadece bir tarihi değil, bir ulusun doğuşunu ve efsanelerin atasını anlatan devasa bir destan var. Oğuz, Destanların Kağanı. Dizi, Türk mitolojisinin en köklü ve en görkemli efsanelerinden biri olan Oğuz Kağan destanına dayanıyor. Oğuz Kağan, Türklerin efsanevi atası olarak kabul edilir ve 24 Oğuz boyunun kökenini simgeler. Çocuk yaşta büyük bir bilgelik ve cesaret sergileyen Oğuz, halkını birlik içinde toplayarak göç yollarına düşer. Yeni topraklar fetheder, yeni bir düzen kurar. Bu yolculuk, yalnızca bir hükümdarın yükselişi değil, bir milletin doğuş hikayesidir. Tarihi dizilerle tanınan yönetmen Metin Günay, uzun süredir Oğuz Kağan ve Metehan projeleri üzerinde çalışmak istediğini belirtiyor. 2021'de yaptığı açıklamada bu yapımları Türk Cumhuriyetleri ile ortak şekilde gerçekleştirmek istediğini söyleyerek projenin kültürel bir birlik hedefi taşıdığını vurgulamıştır. Aynı zamanda Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ da Oğuz Kağan destanı ile ilgili bir proje üzerinde çalışıyorum demiştir. 2023'te Türkmenistan'daki bir festivalde Oğuzhan ve Alparslan filmlerini beraber yapabilir miyiz? Sözleriyle projeyi sinema filmi formatında planladığını açıklamıştır.
Mehmet Bozdağ ve Metin Günay daha önce Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde birlikte çalışmış ve başarılı bir ortaklık kurmuşlardı. Her iki isim de projeyi Türk Cumhuriyetleri ortak yapımı olarak tasarlamaktadır. Özbekistan ortaklığındaki Celaleddin dizisinde elde edilen deneyim bu işbirliğine zemin hazırlamıştır. Türkmenistan da olası çekim ülkeleri arasında öne çıkmakta, Mehmet Bozdağ burada yeni plato ve dekorları bizzat incelemiştir. Projenin film mi yoksa dizi mi olacağı henüz kesinleşmemiştir. Mehmet Bozdağ'ın açıklamaları öncelikle uzun metraj bir film planını işaret ederken, başarılı olması halinde TRT veya dijital platformlar için diziye dönüştürülmesi olasıdır. Geniş destansı yapısı, ilerleyen dönemde çok sezonlu bir anlatı fırsatı sunabilir. Oğuz Kağan gibi efsanevi bir liderin hikayesinin dizi ya da film formatında ekranlara taşınması yalnızca bir yapım projesi değil, kültürel bir olay olarak değerlendiriliyor. Ve 3 numarada ise savaş meydanlarındaki hızı, öfkesi ve cesaretiyle tarihe yıldırım gibi düşen o büyük sultan var. Bayezid, Yıldırım Sultanı. Bu proje, Osmanlı tarihinin en hızlı yükselen sultanlarından biri olan Yıldırım Bayezid'in destansı yaşamını konu alıyor. Onun hikayesi yalnızca bir hükümdarın iktidar mücadelesi değil, zaferle parlayan bir yükselişin, kaderle sınanan bir çöküşün hikayesidir. 1396 Nibolu Zaferi, Bayezid'in adını tarihe altın harflerle yazdırdığı dönüm noktasıdır. Avrupa'nın Birleşik Haçlı ordularını bozguna uğratarak Osmanlı gücünü Balkanlardan Adriyatik'e kadar hissettiren bu zafer, devletin kudretini zirveye taşır. Fakat aynı hükümdar birkaç yıl sonra Timur'un ordusuna karşı Ankara Ovası'nda kaderin acı yüzüyle karşılaşacaktır. Projenin merkezinde Yıldırım Bayezid'in zaferle başlayan, esaretle son bulan dramatik hayatı yer alıyor. Dizide veya filmde yalnızca savaşlar değil, bir hükümdarın iç dünyası, gücün ve gururun sınandığı anlar da işlenecek. Bu yönüyle proje sadece bir savaş hikayesi değil, zaferin bedelini, gururun sınırını ve bir liderin insani yüzünü anlatan büyük bir tarih sahnesi olma iddiasını taşıyor. Ayrıca yabancı basında da Yıldırım Beyazid'i yakından ilgilendiren önemli bir gelişme var. Netflix'in Rise of Empires Ottoman dizisinin yaratıcıları bu kez The Rise of the Last Conqueror adlı yeni bir Emir Timur projesi hazırlıyor. Önümüzdeki yıl yayınlanması planlanan bu yapım, Timur'un hayatını konu alan en büyük prodüksiyonlardan biri olacak. Dizide Yıldırım Bayezid karakterinin de yer alması bekleniyor ancak yan karakter olarak, yani hala Yıldırım Bayezid'i merkeze alan büyük bir yapım hayata geçirilmiş değil. Ancak yakın gelecekte özellikle Nibolu Savaşı'nı konu alan bir Türk yapımı Bayezid dizisinin gelmesi sürpriz olmayacaktır. Tarihin hiç yenilmeyen komutanı, askeri dehası ve manevi gücüyle ekranları sallamaya gelen Halit, Allah'ın kılıcı 2 numarada. Dizi, İslam tarihinin en kudretli komutanlarından Halid bin Velid'in hayatına odaklanıyor. Müslüman olmadan önce Uhud Savaşı'nda Mekke ordusunun başında yer alan Halid, Hudeybiye Antlaşması sonrasında İslam'ı kabul ederek Peygamber Efendimizin ordusuna katılır. Bu karar, hem kendi kaderini hem de Arap Yarımadası'nın tarihini değiştirecek bir dönüm noktası olur. Allah'ın kılıcı lakabını bizzat Hazreti Muhammed'den alan Halid bin Velid, İslam ordularını yüzün üzerinde savaşa götürür ve hiçbirinde yenilgi yaşamaz. Onun komutanlığında Suriye, Irak ve İran fethedilir. Genç İslam devleti kısa sürede bir imparatorluğa dönüşür. Dizinin merkezinde Halid bin Velid'in inancı, stratejik dehası ve savaş meydanlarındaki cesareti kadar, kendi içinde yaşadığı vicdani sorgular ve sadakatin sınandığı anlar da yer alıyor. Bu yönüyle proje sadece fetihlerle değil, bir inanç yolculuğunun derinliğiyle de öne çıkmaya hazırlanıyor. Başarılı yapımcılardan biri olan Emre Konuk, uzun yıllardır Halid bin Velid'in hayatını beyaz perdeye taşımayı planlıyordu. 2023 ile 2024 yıllarında yapım şirketi önce Alparslan dizisinde Barış Arduç'la masaya oturdu. Barış Arduç'a Halid bin Velid filminde başrol teklifi yapıldı fakat anlaşma sağlanamadı. Ardından Kuruluş Osman dizisinden Burak Özçivit'le el sıkışıldı. Burak Özçivit Nisan 2024'te Akli filmin Halid bin Velid adlı filminin başrolünde olacaktı. Projeye olumlu bakan Burak Özçivit'in görüşmeleri ilerlerken, Haziran 2024'te filmin İran'da çekileceği ve süreç hızlandırıldığı duyuruldu. Ancak daha sonra haberlere yansıyan bir gelişmede, İran'da çekilecek olan filmin ertelendiği bildirildi.
Yani resmi onay yok ama proje halen gündemde kalmaya devam ediyor. Buna ek olarak daha sonra çıkan bazı haberlere göre Halid bin Velid projesi filmden diziye dönüşebilir. Emre Konuk'un bu yapımı aksilik çıkmazsa önümüzdeki sezonda dizi formunda yayınlamaya hazırlandığı belirtildi. Habere göre Emre Konuk'un daha önce film olarak planladığı proje dizi olarak hayata geçirilecek. Bu doğrultuda söylentiler önce filmi ertelenen Halid bin Velid projesinin TRT1 ekranlarında bir dizi olarak birkaç sezona yayılarak devam edebileceği yönünde. Ve bir numara. Türk tarihinin en sert ve en görkemli padişah hikayesi olmaya aday. Selim, Zaferler Sultanı. Dizi, Osmanlı İmparatorluğu'nun en kritik dönemlerinden birine ışık tutacak. Taht için babası 2. Bayezid'le yaşadığı mücadele, kardeşleriyle girdiği iktidar kavgası ve doğuda yükselen Safevi tehdidine karşı verdiği savaş, hikayenin temelini oluşturuyor. Sessizce başlayan bu çekişmeler, kısa sürede hem sarayın içinde hem de Anadolu'nun dört bir yanında büyük bir hesaplaşmaya dönüşüyor. Yavuz Sultan Selim'in zekası, kararlılığı ve sert mizacı, sadece Osmanlı'nın kaderini değil, aynı zamanda dönemin dengelerini de değiştirecek güce sahip. Çaldıran Savaşı gibi tarihe yön veren olaylar dizinin merkezinde yer alırken, ihanet, sadakat ve güç arayışıyla örülü dramatik bir yolculuk izleyiciyi bekliyor. Bu yönüyle proje, hem tarihi olayların ihtişamını hem de kişisel hırsların derinliğini ekrana taşımaya hazırlanıyor. Projenin kökenine baktığımızda Yavuz Sultan Selim dizisi fikri aslında uzun yıllardır gündemde. Yavuz Sultan Selim dizisinin televizyonda yayınlanacak versiyonu yapılacaksa, bu noktada en çok adı geçen isim Emre Konuk. Uyanış, Büyük Selçuklu, Alparslan, Büyük Selçuklu ve son olarak Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi büyük tarihi projelerde imzası bulunan Emre Konuk'un, ilerleyen dönemde Osmanlı padişahlarına odaklanan bir diziye yönelmesi olası görülüyor. Ancak yapımcı tarafından bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Eğer Emre Konuk bu projeyi üstlenmezse, TRT1'de yayımlanan Mehmet, Fetihler Sultanı dizisinin yapımcılarının Yavuz Sultan Selim'i konu alan yeni bir diziye yönelmesi ihtimaller arasında değerlendiriliyor. Fakat bu ekibin mevcut projelerini tamamlamadan yeni bir yapım sürecine girmesi beklenmediği için Yavuz dizisinin hayata geçmesi için birkaç yıl daha beklenmesi gerektiği düşünülüyor. Peki sizin en çok beklediğiniz dizi hangisi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.